Evet, tam kesit almada birinci örneğimizi yapacağız birlikte. Ekranda gördüğünüz parçanın teknik resmini çıkartacağız arkadaşlar. Dolayısıyla parçamız SolidWorks ortamında açık iken buradan geliyorum, yeni bir teknik resim sayfası açıyorum. Bu arada önemli komutlar hariç tek tek konu anlatımı yapmayacağız arkadaşlar. Bununla alakalı zaten teknik resim oynatma listesinde fazlaca videomuz var. Şimdi ben bu tarafta paleti gösteri kullanacağım. Dolayısıyla parçamı isimlendirdiğim şekliyle geliyorum, açıyorum buradan. Eğer parçamız burada SolidWorks'ta açık olmasaydı hemen yanında bulunan 3 noktaya gidip ilgili klasörümüz neredeyse o klasörden istediğimiz parçayı açabilirdik. Şimdi üst düzlemi getiriyorum arkadaşlar buraya. Şöyle onay verdim. Şu şekilde aşağı doğru çektim. İsterseniz bunun bu arada ölçeğiyle oynayabilirsiniz. Mesela 1'e 2 tabii çok büyük olacaktır. Aynı şekilde kalsın çünkü 1'e 10 nerede? Şurada. 1'e 20 yapsak daha da küçülecek. 1'e 10 kalsın veya 1'e 5 mi olsun? Tamam. 1'e 5 olarak kalsın şu şekilde. Ama yine büyük arkadaşlar. Şöyle 1'e 10 şeklinde bu ilk geldiği konumda kalsın. Herhangi bir antet düzenlemesi yapmayacağım için şu anlık burayı geliyorum arkadaşlar. Siliyorum delete tuşuyla. Daha sonra yine sağ üstten onayladım. Parçamı buraya getirdim. Şimdi burası üst düzlemde ama dikkat ederseniz mesela burada çizilen eksen çizgileri dışarıya taşmamız, bunları taşırmamız lazım. Biliyorsunuz teknik resim kuralına göre bunlar gerekliydi. Şu şekilde. Sonra ne yapacağım? Teknik resim kısmından kesit görünümüne gidiyorum arkadaşlar. Tabi parçayı dikey ya da yatay keseceğinizi siz belirliyorsunuz. Buradan kesme çizgisini seçtik. Örnek veriyorum. Şöyle tam ortaya merkeze tıkladığımda bakın bana bu parçanın kesit görünümünü otomatik olarak vermiş oldu. Zaten ne anlattıysak onu görüyoruz değil mi? Bakın kesit düzlemi dairenin dışında kalan kısımların daha kalın olduğunu, altta gelen AA işte hangi kesit olduğunu gösteriyor. Ok yönü de ok kısmı da daha doğrusu kesitin yönünü gösteriyor. Şimdi bu aşamada bunun üzerine bir kez tıkladığımda ben şöyle biraz yakınlaşalım buraya. Yönü ters çevir dersem bakın tam tersi aşağıda olacak. Tabii bunu belge yazı tipini kullan deyip yazı tipinden buradaki çizginin kalınlığını ya da A harfini büyütmek istiyorsanız çok büyütmeyelim, mesela 4 diyelim. Buradan büyütüp tamam diyeceksiniz ama size bir soru soracak. Bu yazı tipi değişikliğini kesit görünüme de uygulamak istiyor musunuz? Eğer evet derseniz ona da uygulayacak. Hayır derseniz uygulamayacak. Şimdi evet dedik ama 3.5'ten 4 yaptık. Çok arttırmadığımız için çok bir değişim olmadı burada. Zaten şunu da tavsiye etmiyoruz. Buradaki kısmı eğer büyütecekseniz arkadaşlar bunu kesit görünüme uygulamayın. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Burada başka önemli bir detay, eğer dilim kesiti dersek sadece dilimleri gösterecektir. Veya dış hattı vurgula dersem de buraları gördüğünüz gibi daha koyu bir şekilde bizlere gösterecektir. Buradan da harfini değiştireceksiniz. A, A, B, B, C, C artık neyse gibi geldim. Ben de ne yapıyorum? Onaylıyorum arkadaşlar. Tabii biz aynı zamanda bu kesitleri alırken bir taraftan da ölçülendirmeyi de burada görmüş olacağız. Bakın ne dedik tam kesit alırken? Detaylandırmalara gidiyorum. Merkez çizgisi komutu. Dedik ki bu arada bir eksen çizgisi olması lazım. Ve aynı zamanda burada mesela nerede olması lazım arkadaşlar? Şu kısımda. Geliyorum hocam tekrar burada eksen çizgim olması lazım. Görüyor musunuz? Şu anda sadece bu kesit görünümü düzenledim. Tarama çizgilerinin üzerine 2 defa çift tıklayarak burada bakın malzeme tarama kısmındaki tiki kaldırdığımda şurada 1 yazıyor ya, bunu arttırdığımda arkadaşlar bu tarama çizgileri daha ne yapıyor? Sıklaşıyor. Ama program bunu eğer otomatik 1 olarak getirdiyse şeklin büyüklüğüne göre zaten bu tarama çizgilerini ayarlıyor. Siz ne yapabilirsiniz değişik olarak? Buraya tarama çizgisi değil de boyayabilirsiniz burayı. Ama teknik resim kurallarına göre bu boyama daha çok nerede gerekliydi bize?
çok ince ve küçük cidarlı parçalarda. Dolayısıyla şu an için böyle bir durum olmadığı için tarama kalmalı burada. Veya hiçbiri seçeneğini işaretleyip alanı tara doldur komutuyla gelip buraya tarama çizgilerini siz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle. Tabi burada sizin eklediğiniz tarama çizgilerini gelip buradan sıklığını artırıp azaltabilirsiniz aynı zamanda. Mesela şu şekilde sanki daha iyi gözüküyor. Aynı şekilde şu sağ taraftakine de tıklayıp siz bunu birebir elle manuel olarak yaptığınız için şöyle ikisini de aynı forma getirebilirsiniz. Tabii program esnek çalışıyor. Bunların ikisine de gerek kalmadan bir tane daha geri geliyorum. Bunların ikisine de gerek kalmadan arkadaşlar şöyle kesit almıştık ya. Üzerine bir kez tıkladığımda bakalım nerede bizim şeyimiz, tarama çizgilerimiz. Tabii biz bunu buradan sildiğimiz için şöyle 2 defa tıklarsak gelecektir. Tekrar taramamızı koyalım. Bu şekilde onaylamış olalım arkadaşlar. Şurada fazla geri almışız. Eksen çizgimiz tekrar geri gitti. Sonrasında ise bunu ne yapmamız lazım? Ölçülendirmemiz lazım arkadaşlar. Haliyle ölçülendirme olarak da detaylandırmalar kısmından model ögelerini kullanabilirsiniz. Veya akıllı ölçülendirmeyi kullanıp kendiniz gelip burada ölçü verebilirsiniz. Mesela diyelim ki işte bu mesafem ne olacak? 254 vesaire gibi. Ama bu parça inç ölçü birim sistemine göre çizildiği için bak şu alttaki milimetreyi ben öncelikle inç olarak ayarlıyorum, tamam mı? Parçayı ben inç olarak çizdim çünkü. Şimdi tekrar akıllı ölçülendirme dersen bakın buradaki ölçüm düzelecektir. Kendim elle manuel olarak yapabiliyorum. Ya da otomatik ölçülendirme seçeneğini seçip tamam dediğimde şu çerçeveyi seçip onayladığımda arkadaşlar veya şöyle bu görünüş üzerinde izin vermeyebilir. Diğer görünüşü seçmeyi deneyelim. Buradaki görünümümü seçiyorum. Akıllı ölçülendirmeye gidiyorum. Otomatik ölçülendirme ne uyarısı veriyor burada bakalım bir. Evet, gördünüz mü? Otomatik ölçülendirme seçeneğini kullandığımda buraya gerekli olan ölçülerimizi verdi. Tabii ki her zaman ölçülerimiz burada otomatik ölçülendirmeyi kullandığımızda gerekli ölçüler çıkmıyor arkadaşlar. Onu bir söyleyelim. Ama zaman zaman kullanacağınız kısımlar olabilir. Eğer model ögeleri ölçülendirmesi deyip buradaki çerçevemi seçtiğimde onaylarsam evet diyorum. Bakın buraya daha gerekli olan ölçüleri çıkartır. Çünkü model ögeleri ölçülendirmesi çizim ortamında nasıl ölçülendirme yaptıysanız size o şekilde ölçülendirmeyi çıkartır. Tabi burada da zaman zaman bizim silip tekrar oynamamız gereken kısımlar olacaktır arkadaşlar. Şimdi ben konuyu çok da fazla dağıtmadan tam kesit anlatıyoruz çünkü. Ölçülendirmelerimi şöyle düzenleyeceğim. Hatta düzenlemeden önce seçenekler kısmına gidip belge özellikleri diyeceğim, ölçülendirmeler ve sonundaki sıfırları kaldır diyerek ilerleyeceğim. Bakalım neler var. Şimdi çap 16 var bakın. İki delik eksenin arası mesafeyi göstermiş. Mesela bunun burada kalmasından ziyade ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Eğer çap 16 ise iki merkez arası mesafe, çizim kısmından gelip daire komutunu seçersiniz arkadaşlar. Şuraya tam 16 milim çapında bir daire çizersiniz ve bunu yardımcı olarak işaretlersiniz. Birazdan da bunu renklendirmiş olacağız. Yani yukarıda olan çap 16'yı siliyorum ben. Aşağıda gösterdiğim için. Ondan sonra toplam ölçünün 22.3 olduğu söylenmiş. Mesela bunu da burada vermek yerine burada kolaylıkla ben gelip mesela şu daire üzerinde çapın 22.3 olduğunu söyleyebilirim. Doğru mu? Ondan sonracığıma diğer ölçülere bakalım. Mesela şu 2 mm ölçüm gerekli. Burada duracak. Ve burada küçük olan ölçülerde özellikle liderler kısmından arkadaşlar şurada ölçü okları tiplerimiz var. Bunu mesela nokta olarak da ayarlayabilirim. Tamam mı? Bu konulara daha çok ölçülendirmeyi anlatırken değinmiş olacağım. Örneğin bir düzenleme daha yapalım. Mesela ok yönleri dışarıda. Yine liderler kısmından gelip bunu içeriye alabilirsiniz. Şu şekilde.
Mesela 3,5 ne burada? 3,5 burada gereksiz bir ölçü şu anda. Neden hocam? Çünkü 3,5'u ya şurada ölçülendireceğim ya da burada ölçülendireceğim. Mesela şöyle yapabilirim. Kaç tane bu dairelerden? 4 tane değil mi? Kesit görünümü boşuna almadık. İlk çaplarını burada gösterelim. Çap 3,5. Eğer bunun önüne arkasına bir şey yazacaksam da bakın şu ölçülendirme metni kısmını görüyor musunuz? Bundan kaç tane var? 3 tane. O zaman 3,5 3 çarpı 3,5 diyelim arkadaşlar. Pardon 4 tane var. 4 çarpı çap 3,5 görüyor musunuz? Yani bu çaptan 4 tane olduğunu şu anda anlatmış oluyoruz aynı zamanda. Buradaki yüksekliği vermişiz. Şu neymiş bu arada? Bu da aynı çap. Mesela gereksiz ölçü siliyorum o yüzden. Şimdi şu çap onumu biraz daha yukarıya doğru taşıdım. Onay verdim. Çap 6,5 kalsın ama liderlerden bunun ok yönünü içeriye al diyorum. Şuradaki 10 mm mesafemiz burada durabilir. Kalsın. Haliyle yükseklik olarak eksik bir ölçümüz kalmadı şu anda. Çap olarak da dış ve iç çapları verdik. Toplam çapı da burada gösterdik. Ve bir de mesela ne vermemiz lazım? Şunu vermemiz lazım. Çap 16. Tabi bunu biz çizdiğimiz için sürülen ölçülendirme olsun mu diye uyarı verecektir. Ben de tamam diyorum. Sıkıntı yok. Benim çünkü amacım bu ölçüyü burada göstermek. Evet geldim aynı şekilde onay verdim. Harici olarak baktığımızda eksik bir durum söz konusu değil. İsterseniz parçamızın şu yenile kısmına basalım. Vakit geçtiği için mesela burada şu anda görünüm paleti kısmında parçamı göremiyorum. İzometrik görünümü de alıp şöyle buraya yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda bunun farklı görünümleri tabii ki burada görüntü stilinde mevcut. İstediğiniz görüntü stilini alıp buraya koyabilirsiniz. Şimdi mesela zaman zaman gelecek ki ölçülendirmelerinizi seçeceksiniz arkadaşlar. Bunların boyutlarıyla oynamanız gereken zamanlar olabilecek. Nereden yapacaksınız bunu? Diğer kısmından şuradaki tiki kaldırıp yazı tipi dediğinizde size bunun puntosunu aynı zamanda yazınızın tipini buradan değiştirme imkanı sunacak. Ben de 0,25 olarak önce bir deneme yapıyorum. Çünkü ölçü birim sistemi olarak inçle çalışıyoruz burada. Tamam diyelim. Mesela biraz büyük oldu bence. O yüzden 0,25 değil de 0,20 olarak ayarlayıp tamam diyorum ve onaylıyorum. Bu şekilde büyütme yaptığınızda ölçü mesela buradaysa kaymalar olacaktır sağa sola. Dolayısıyla tekrardan düzenlemeniz gerekebilir. Bunları da unutmayın lütfen. Şöyle mesela şu 10 ölçümü biraz daha yukarı alıyorum. İstersem 6,5'u aşağı da alabilirim. Şöyle. Bence daha güzel olur. Yukarıda da yer açılmış olur. Kesit A'yı da şöyle koymuş olalım. Evet 6,5 ölçümüz de bu şekilde dursun. Bu arada bu içeriye bu şekilde duruyor ya arkadaşlar. Bunu çekip şöyle ölçülendirsek de yanlış bir şey yapmış olmayız bu arada. Aklınızda bulunsun bu da. Şöyle dursun. Bakın önceden şu kuraldan bahsetmiştik. Özür diliyorum bahsetmedik ama ölçülendirmeyi anlatırken bahsedeceğiz. Buradaki ölçülendirme çizgisi şu oku görüyorsunuz değil mi? Buradaki line'a ya da kısma 5 ya da 10 mm mesafede olma. Yani şu doğru bir ölçülendirme tipi değildir yani aklınızda bulunsun tamam mı? Ölçülendirme konumuzu detaylı anlatırken bunlardan yine bahsetmiş olacağız. Bir de işinize yarayacak bir komut. Bakın burada mesela bu ölçü siyah, bu ölçü daha çok gri tonlarında gözüküyor. Hepsini aynı ayarda tutmak için katman değiştirin içine giriyorum. Formatı seçiyorum ve formattan da bu ölçüm siyah tamam ama katman değiştirden biraz önce yok seçiliydi. O yüzden ne yapıyorum? Bunu önce formatı ayarladıktan sonra ölçümü seçip buradan format diyorum, onaylıyorum. Bakın artık bu ölçü de bunun ayarında oldu. Bu arada şu 10 ölçüsü mesela değişmemiş arkadaşlar. Şu anda bunu fark ettik. Ve hemen tekrardan yazı tipine geliyorum buradan. Kaç yapmıştık burayı? 0,20 yapmıştık değil mi? Tamam diyorum. Ve onaylıyorum. Haliyle ne var burada? Şuradaki 2 tane ölçüm de bu şekilde. Bunları da yine formata ayarlıyorum.
Tabii ki sizler katman değiştir kısmından katman özellikleri deyip yeni diyerek hem buraya bir isim verirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum, mesela ne diyelim? İşte eksen çizgisi diyelim, tamam mı? Eksen çizgisi diyelim. Eksen çizgisi dedikten sonra örneğin eksen çizgilerim işte bu renkte olsun. Tabii siz normalde renkli bir çıktı almayacaksanız burada çok ne renk verdiğiniz önemli değil. Sadece bu ne işe yarar biliyor musunuz? Şuradaki eksenimi seçip katman değiştirden bak eksen çizgisi geldi buraya. Bunu seçtiğimde ben bunun daha görünür hale gelmesini sağlamış oluyorum. Artık boşluğa tıkladığımda buradaki çizginin solmadığını görüyorum. Ve aynı zamanda şu eksen çizgim katman değiştirden yine kırmızı olsun diyorum. Gördüğünüz gibi daha güzel bir görünüş aynı zamanda yakalamış oluyorum kıymetli arkadaşlar. Evet, birinci tam kesit örneğimiz ve örnek videomuz birazcık detaylı oldu. İşimize yarayabilecek temel komutları da aynı zamanda sizlere anlatmış oldum arkadaşlar. Faydalı olmasını diliyorum. Bundan sonra gelecek olan tam kesit alma videolarımız biraz daha hızlı ilerleyecek. Yani direkt getirip burada tam kesit alacağım ve ilerlemiş olacağım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.